Şimdi Katowice Havalimanı'nda belki de hayatımda son defa bir daha Katowice'ye gelir miyim bilmiyorum. 40 kilo bagajımı teslim ettim. 0,3 gram 0,3 olmuyor yani 0,30 gram fazla gelmesine rağmen bir şey demediler sağ olsunlar. Ve canım kardeşim istediği için sadece bunları valize falan koymadan elimde geçirmeye çalışacağım. Sanki Türkiye'de rulokat yokmuşçasına. Gidiyoruz inşallah, gideceğiz. Telefonumu da şurada şarja taktım. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Later. Şimdi Sefaletin Bedeli isimli başka bir çalışmayı göstermek istiyorum. Instagram'dan alıntılı. Ben Ryanair ile uçuyorum. Tabii ki de kat kat kıyafet giyineceğim. Ne kadar varotik göründüğü hiç umurumda değil. Ben Ryanair ile uçuyorum. Tabii ki de montumun içerisinde bir kol çantam var. Görevlilerden gizlediğim. Ben Ryanair ile uçuyorum. Tabii ki de ceplerimde bir sürü şeyle seyahat ediyorum. Bagajımız geliyor arkadaşlar. İnşallah kırıksız çıkıksız. Video çekmeyi de unuttum vermeden önce. Yalnız biz Katowice'lerden geldiğimiz için böyle güzel havalimanları falan çok sık görmedik. O yüzden İstanbul Havalimanı'nı falan es geçiyorum ama havalimanı tasarımı çok güzelmiş. Böyle far görmüş tavşan gibi etrafıma baka baka indim. Şimdi havalimanının içerisinde oturuyorum. Hemen şu arka tarafta tren istasyonu var. Tren saati geldiği zaman oradan trenim var ve trenime bineceğim. Oslo'ya geçiyoruz. The next day. Norveç'e her geldiğimde yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi yumurta tedariğinde bir sıkıntı var herhalde. Ve çok çabuk bitiyor. Hafta sonuna doğru kalmıyor falan. Hafta içi marketlerde yumurta yok. Yani sadece yumurtada oluyormuş bu. Yumurta bulamıyorsunuz. Ama işin garibi birkaç gün sonrası Paskalya ve Paskalya'da yumurta yok. Bu nasıl bir ironi? Market reyonu içerisinde yumurta alanı bu şekilde genelde. Later that same evening. Biraz para kazanacağız müsaade ederseniz. Benim tahminim 35-37 civarı. Ozan da 30 ya da 29 tahmin ediyor. Bakalım hangimiz kazanacağız. Ve 37 diyerek, 35-37 diyerek ben kazandım. Ben daha çok yaklaştım. 39 kron aldık. Bence bu olay Türkiye'de olsa birçok kişi işi okulu falan bırakır. Yan meslek olarak bunu yapardı diye tahmin ediyorum. Bir başka Güzide paket açılım videomuza daha hoş geldiniz. Hemen hızlıca bakıyoruz. Bu sefer yine şöyle menüden aldık 40 krona ve içinde şöyle paketleyerek koymuşlar. Biraz özenli. O yüzden merak ediyorum. 50 kronmuş, düzeltme yapıyorum. Evet, bu paketin tamamı 50 kron. Sıcak yemek paketi bu arada. Normalde böyle sadece bunları üst üste koymuşlardı bir önceki aldığımızda ama bakıyoruz. Şimdi bir tane şöyle bir şey çıktı. Böyle patatesli tofu galiba bu arada. Güzel bir şeye benziyor. Tek tek fiyatlarını söylemeyeceğim. Onlar şu porsiyon olarak 73 mesela. Balık çıktı yine. Ben çok severim. Böyle sulu 2 parça balık koymuşlar. 4 porsiyon koymuşlar. Bu ikincisi. Bu güzel bir şeye benziyor. Böyle lazanya gibi değil ama öyle bir şey. Etli metli böyle lazanya gibi bir şey. Evet, bir de böyle tavuklu sebzeli bir pilav koymuşlar. Böyle bakınca tabii ki bir önceki verdiğimiz menü siparişinin randımanı daha güzeldi. Ama tabii ki 4 porsiyon yemek 200-240 kron civarında ve 50 kron alınmış. Yani 1/4 fiyatına her türlü kârdayız yani. The next morning. Bugün Amerika günlerinden çok böyle severek yaptığım şeylerden bir tanesi olan kalzonu yaptık.
Yani aslında kapalı pizza, yani çok bir numarası yok. Sadece böyle hamuru ortadan ikiye katlayacak şekilde malzemeleri sadece yarısına koyuyorsunuz. Daha sonra katlayıp böyle kenar kısımlarını vurarak kapatmanız gerekiyor. En sonunda da hamur patlamasın diye böyle kesmeniz lazım. Biz 3 kesik atıyorduk. Fark etmez yani, size bağlı. Şimdi fırına gönderiyoruz. Bombastik gözüküyor. Fırından çıkartıyoruz. Şöyle kestiğimiz yerlerden ayırıyoruz. Ben şimdi kestim ama video için tekrar kesiyorum. Şov. İçi de şöyle. Yani bence efsane ya. Sandviç gibi yiyeceğiz şimdi bunu. Şöyle bir haftalık Easter bayramının ardından doğdu güneşim. Yağmurlu karlı günler geride kaldı diyelim. Fiyort kenarına geldik. Ördekçikler böyle şuracığımızda. Günlerdir bizi manyak eden Temu kargomuz sonunda geldi. Bir paket açılım videosu çekeriz artık. Kanal zaten paket açılım kanalına döndü. Evet, geldik. Temu paketimizi açacağız. Allah'ın izniyle. Ben sabah bir paket daha teslim almıştım. O daha küçük bir paketti. Küçük olduğu için posta kutusuna bırakabilmişler. Bu daha büyük olduğu için şöyle. Bunu posta kutusuna bırakamadılar. O yüzden gidip teslimat noktasından aldık. Sabah aldığım paketin içerisinde Temu böyle kupon gibi bir şey veriyor, hızlı spin gibi bir şey veriyor. Oradan almıştım. Şöyle şu yine bir önceki siparişimde almıştım. Takı kutusu 10 krona, şunu aldım. Şöyle bir pembeleştirici aloe vera bir şeysi bıt aldım. Şunu aldım ama bunun rengi böyle değildi ve bu yanlış geldi. İade etmek istedik ama geri gönderin dediler. Yani şunu geri gönderip göndermemek konusunda hala kararsızım. Bu çok çirkin bir renk çünkü ve kenarları beyaz benim istediğimde. Bu siparişin en güzeli. Şöyle 150 santimlik bir metre aldım. Tamamen şımarıklığına ve tatlış olduğu için aldım. Gözüm çıkıyordu. Totalde 40 euroluk bir sipariş gibi düşünebilirsiniz bu aldığımız her şeyi. Bu paketin içinde beni çok heyecanlandıran bir şey var. Allah! Bomba! Şimdi ben bunu aslında önce kendime almamıştım. Ama sonra geldim, o kadar beğendim ki kendime de aldım. Aşk yaşıyorum. Her neyse. Şimdi bunun paketi açılmış. Şöyle bir kutu ayakkabı içine koymak için falan kutulu top aldı. 6 tane var içinde bunlardan. Şöyle koku topları. Bir tane şöyle bir saç masaj şeysi aldım kendime. Şöyle bir tane AirPods kabı aldık. Şu da benimkisi. Benimki tabii ki daha aşk kuşku. Üstünde kalpler var. Küpe aldım. Yani şöyle sallantılı, altındaki de taşlı bir küpe. Şöyle sırt çantası koruma için. Koruma için de değil de yağmurda su geçirmesin diye üstüne böyle kaplanan bir şey vardı. 2 tane bundan aldık. Burada da bir şeyler daha vardı değil mi? Unutmuşum. Saç sosislerinden aldım. Şöyle takılıp da bağlanan kıvırcık yapmak için. Bir tane daha çantamız var burada. Bir tane de böyle ilk yardım kötü gibi bir şey aldık. Her şeyi gösterdim galiba. Burada olan her şey totalde 40 euro. Evet, mesela azıcık şunları övebilir miyiz? Later. Ya bak, 2 gün sevinmiştik hava güzel diye. Buradaki sorunlardan bir tanesi. Siz manyak mısınız? Kar yağıyor ve turnuva yapıyorlar ya. Bir de bir bağırıyorlar, sanki birbirlerini öldürüyorlarmış gibi.
Çocuklar dedi ki hava 20 derece ama nasıl giyineceğimi falan bilmiyorum. Ben 20 derece nasıl bir dereceydi onu unutalı çok oldu zaten. Nisan ayındayız. Bu nasıl bir hava? Hayalet kasaba mı burası acaba? Nisan ayında bu nasıl bir kar? 4 kat giyindim, 4 kat. One weekend of pampering later. Herkese yeni bir videodan selamlar. Polonya'dan ayrıldım ve şu an artık Norveç sınırlarındayız. Katowice'den ayrılmak benim için çok sarsıcı bir süreçti. Yani 7 ayda bu kadar bağlanmayı beklemiyordum ama çalıştığım yere bağlandım herhalde. Çünkü bu Katowice ile ilgili oluyor olamaz. Herkes nefret ediyor Katowice'den. Çünkü ne zaman Katowice ile ilgili birisi bir yorum yapsa benim tam tersim yorum yapıyor. Ben Katowice'yi seviyorum. Seviyorum derken hani böyle wow yaşamak isteyeceğim şehirlerden biri falan değil. Ama kötü bir şehir değil bence Katowice. Eğer köyünde falan yaşamıyorsanız böyle ücra bir kasabasında falan Katowice'nin merkezindeyseniz benim olduğum gibi gayet her şey elinizin altında bulabilirsiniz. Kendinizi oyalayacak aktivitelere gidebilirsiniz. Kafeler vesaire falan hani o tarz şeyler de var. Sosyalleşebileceğiniz ortamlar. O yüzden hani Katowice'ye karşı niye bu kadar nefret güdüyor insanlar bilmiyorum. Ama tabii ki hani hemen yanında Krakow var Katowice'nin. Gidip de insanlar Krakow'u görüp onunla karşılaştırıyor olabilirler ki bence bu çok saçma. Büyük şehirlerle karşılaştırmak mantıksız geliyor bana. Hazır bu davayı kapatmışken size Polonya'da başıma gelen tuhaf 2-3 olay var böyle. Onları anlatmak istiyorum. Buna ayrı bir video çekmek istemedim açıkçası. En böyle eskisinden başlayarak anlatayım aklıma geldikçe. Böyle anıları da beraber yad edelim. Bütün bu Polonya sürecimi videoya çektim çünkü. Özellikle hani böyle birkaç arkadaşım falan yakından takip ediyor. O yüzden bütün sürecime dahil oldu onlar da. Gdansk'tan neler olduğundan ben bahsedemedim bir türlü. Ve onun üstüne de başka videolar falan gelince o kaldı yani orada bir şekilde. Başıma gelen olayların en böyle benim için sinir bozucularından bir tanesi Gdansk'ta kaldığım hostelle alakalı. Gdansk'taki hostelde başıma neler geldi. Şimdi ben buraya Torun'daki Middle Term Training diye geçiyor. ESC'nin bir süreci, uzun dönem ESC'ye gidiyorsanız sizi Middle Term Training'e gönderiyorlar. Polonya'da da bu şehir Torun'du. Aslında Torun'dan 2,5 saat uzaklıkta ve ben Torun'a gideceğimizi de bildiğim için Middle Term Training için Gdansk'a gitmeyi hep erteledim böyle. Bütün tatillerimde falan bir türlü gitmedim. Torun'a gideceğimiz zaman ben Carmen'le konuşuyordum. Dedim ki ben dedim Gdansk'a gideceğim eğitimden sonra. O da dedi ki benim de bir arkadaşım hani Gdansk'ta yaşıyor. Ben de seninle geleyim. Arkadaşımı da görürüm. Birlikte gezeriz falan. Öyle döneriz hafta içi. İşte pazartesi günü okula tekrar dedi. Tamam dedik. Süper. Her şey çok iyi. Carmen arkadaşında kalacaktı Gdansk'ta. Durum böyle olunca ben de kendime bir konaklama ayarlamak durumunda kaldım. Ben de konaklamaya çok para vermek istemediğim için Booking'den falan hostel bakmaya başladım. 2-3 tanesini gözüme kestirdim. Hatta bir tanesine kayıt yaptırıyordum ki son anda sadece 30 zloty daha düşük fiyata başka bir hostel buldum. Hemen aynı sokakta. Ve bu bahsettiklerim çok merkeze yakın hosteller, konaklamalar. İşte ben sadece 35 zloty daha ucuz diye en fazla ne olabilir ki dedim ve o hostele kayıt yaptırdım. Başka bir hostele kayıt yaptırdım yani. Direkt merkezde gittim hostele. Böyle derme çatma bir bina işte 3-4 katlı neyse. İçeri girdim. Zaten içeri girişimden olaylı. İnternet paketim falan bitmişti. Hosteli neredeyse koklayarak buldum. Hostelin çünkü adını da bilmiyorum yani kimseye soramam. Hostele gittim. İşte bana bir tane böyle kağıda şey yazdı. Normalde kart falan olur güzel hostellerde. İşte kağıda oda numaramı yazdı. Ondan sonra oda numarasının kapı şifresini yazdı. Böyle işte şifreyi yazıp girdiğiniz bir sistem var. Her neyse dış kapının da numarasını yazdı ama dış kapının şifresi hiçbir zaman çalışmadı ben oradayken. Hep böyle tıklatarak falan açtırdım kapıyı. Neyse işte gittim. Odada hemen sorunları söylemeye başlıyorum. Bir odada sadece 9 kişilik yataklı bir oda ve sadece 2 priz gördüm. 9 kişilik odada.
Ve yatağımın yanında değildi priz. Dolayısıyla yani ben yatıyorum, telefonu şarja takıyorum. Böyle telefona bakıyorum, yani telefonun şarjı dolana kadar ki hani arkamı falan dönersem hani biri alır gider korkusu falan var. Eşyalarımı çalınma korkusu. 2, odanın içerisinde ya da hostelin içerisinde kilitli bir dolap sistemi yoktu. Ve yani sırt çantalı gezginler, hadi tamam, bunda bir sorun olmayabilir belki, ama valizli mesela olsam valizi bir yere hayatta bırakamam. Neresine sokacaksın yani? Bir alsa valizi götürse, kamera sistemi de görmedim hiçbir şekilde. Bu da ciddi problemdi. Çünkü ilk çıktığım gün bayağı huzursuz oldum yani. Hani çanta duruyor orada yatağın üstünde. Bir alsa çantayı götürse, hadi tamam değerli şeyleri falan alayım yanıma da, benim gözümde her şey değerli yani. Bakım malzemelerimi aldım yanıma ilk gün. Makyaj malzemelerimi aldım falan. Ondan sonra her şey para değil mevzu. Ürünlerimiz de değerli bizim. Onları falan aldım ve çantam ağır yani. Alabileceği sadece kıyafetler var. Belli olmaz. İnsanın bir şeyinin çalınması kötü bir his sonuçta. Her neyse, bu da sorun. Kilitli dolap yoktu. İşte priz yoktu yatakların yanında falan. Bunlarla idare edebilirim dedim. Her neyse ki biz işte Sopot'a gittiğimiz gün döndük ve işte ertesi günü sabahtan trenimiz var. İşte haberleştik falan Carmen'le. Hostele döndüm. İşte bu arada mesela başka sorunlar da vardı otelle ilgili, hostelle ilgili. Duşa gireyim dedim. İşte güzel bir banyo yapmışlar. İşte yenilemişler banyoyu falan. Hiçbir sorun yok. Ama hiçbir raf koymayı akıl edememişler ve sadece şey var. Yani lavabo, işte duşakabinin böyle bir yarım bir kapısı var ve o da sabit, yani kapanan bir kapısı da yok. O kadar. Başka hiçbir askılı raf falan hiçbir şey yok. Eşyalarla falan giriyorsunuz duşa. Her şeyi kapının koluna yığıyorsunuz ya da lavabonun üstüne falan atmanız gerekiyor. Böyle, bu da saçmalıktı yani. İşte suyu açıyorsunuz, su dışarı kıyafetlerinizin üstüne falan sıçrıyor. Böyle tamamen tuhaflıklar silsilesi. Her neyse diyorum, lanet olsun şu 2 gün geçsin de hani bir an önce çıkayım gideyim şu hostelden derken ben işte hostelden ayrılacağım gün sabah kalktım, işte banyoya falan gittim. Böyle, bu arada sabahın 7'si, 6.30-7'si civarında banyoya gittim. Odaya geri döneceğim zaman kapı açılmıyor. Tamam mı? Şifreyi değiştirmişler belli ki. Çünkü ondan önceki gece de bir kadın, hosteldeki görevli bir kadın odaya girdi. Böyle odayı süzdü ve gitti 2 kişiye kağıt verdi böyle. Ben tabii o sırada dizi izliyordum. Anlamadım ne olduğunu. Gitti kağıt verdi. Meğer odanın kapı şifresini herhalde paylaştı o sırada. Benim de o odada ya hani yeni geldiğimi düşündüğü için, çünkü bir hani sistemleri yok, öyle bir sistemleri yok. Hangi odada kimin kaldığından bir haberler. Ben dışarıda kaldım sabahın 6.30'unda. Resepsiyon kapalı. Çıkıp trene falan da yetişmem lazım. Hani her türlü yetişirdim. Ama o saatte insanları uyandırmak da istemiyorum. Ve hani böyle sinir bozucu yani. Zaten hosteldeki görevliler lehçe biliyorlar sadece. İngilizce de bilmiyorlar. Hiçbir şekilde anlaşamadık falan. Neyse, ben bayağı bir yarım saat 40 dakika, Allah'tan çok da beklemedim öyle manyak gibi. Geldiler ve diyorum ki hani odada kaldım. Telefonum falan da odada. Hani her şey odada. Hani arayabileceğim bir yer de yok. Kadın hiçbir şey söylemedi bana. Görevli. Yaşlı biriydi zaten. Ondan sonra hiçbir şey söylemedi. İşte söylediklerinden sadece hangi oda dediğini söyledim. Numarasını söyleyince böyle el işaretleriyle falan söylüyorum. 2 yaptım. Ondan sonra kadın bana yeni şifreyi yazdı, verdi. Hiçbir şey söylemedi. Özür falan da dilemedi. Ben artık böyle Allah kahretmesin, hani bir an önce şuradan kurtulayım falan derken eşyalarımı topladım ve çıktım. Başımıza bir iş gelmedi. Bir şeyimizi çaldırmadık. Başımıza kötü bir olay gelmedi ama bayağı huzursuz edici bir tecrübeydi. Allah'tan 2 gün kaldım yani. Daha fazla kalsaydım muhtemelen sıkıntılı olurdu. Biriyle kalınsa belki o kadar huzursuz etmezdi ama bir kilitli bir dolabın olmaması falan kötü yani. En kötüsü buydu galiba. Eşyaları koymak için bir yer lazım her hostelde. Başımıza gelen bir diğer komik olayımız ise markette başımıza geldi. Polonya'nın güzide marketi Biedronka'da. Bir kasiyerle böyle birbirimize az kalsın saç başa girişecektik.
Komik bir kavga anıydı bu da. Ben öyle çok insanlarla hani kavga edebilen biri değilim. Biraz pasif agresif bir yapım var. Sinirlenince kendi kendime sinirleniyorum. Kendi kendime öfkemi böyle sakinleştiriyorum falan. Çoğu zaman karşı taraftaki kişinin bundan haberi bile olmuyor. Olay şöyle gerçekleşti burada da. Biyoduranka'ya gittim. İşte domateste indirim olduğunu gördüm. Domates aldım. İşte başka şeylerim falan da vardı. Kasaya gittim. Böyle kendiniz geçtiğiniz kasalardan. Hazır kasa mı deniyor onlara, neyse. Ürünleri geçiyorum. Domatesi tarattığımda tam fiyatı çıktı. İndirimsiz fiyatı çıktı. Ben de orada bir tane çocuk görevli duruyordu. Dedim ki bakar mısınız işte domatesin fiyatı işte tam gösteriyor falan. Çocuk da böyle kaldı. İngilizce bilmiyormuş. Ondan sonra, ama hani anlamaya da hani sorunu anladı ama benle iletişime geçmeye çalışmadan direkt, herhalde yeni çalışandı o da. Diğer daha tecrübeli olan kasada görev yapan kasiyeri çağırmaya gitti. Ben zaten onların gelmesini bir 5 dakikayı aşkın bir süre falan bekledim yani. Ama hani sinirli değilim. Geldi işte kadın. Ama böyle çok gergin yani böyle. Ekranda falan bir şeylere bakıyor. Ondan sonra Bioduranka kart dedi bana. Böyle sinirli bir şekilde. Ben de yok dedim ondan sonra. Aslında vardı ama kullanmıyorum yani. Yok dedim. İşte kadın da şey dedi böyle, hani asla benimle iletişim kurmaya çalışmıyor. Sadece hani hareketlerinden anlıyorum ben onun öyle söylemek istediğini. Bioduranka kartın yoksa bu fiyat, hani karta indirim demeye çalışıyor. Ondan sonra işte alacak mısın almayacak mısın falan, hani böyle bir tavırla söylüyor. Ben de onun o tavrını görünce çok sinirlendim birden. Hani insan gibi konuşabilirsin sonuçta yani. Yani ben senin dilini bilmek zorunda değilim. Okey, sen de İngilizce bilmek zorunda değilsin ama benimle anlaşmaya çalışmak zorundasın. Yani ben sana şu an bir hizmet alıyorum senden. Bana yardımcı olmak zorundasın. Her neyse, ben de kadının işte şeyini görünce almayacağım dedim böyle. Ondan sonra önce alacağım demiştim. Ondan sonra kadın bana bir şeyler daha söylendi böyle. Ben de o söylenmesinin üstüne artık patladım. Dedim ki işte almıyorum dedim ve işte ne kadar gerizekalısınız, salaksınız gibisinden bir cümle kurdum. Tabii o sırada İngilizcem C5. Ne kadar salaksınız, Avrupa'nın orta yerinde yaşıyorsunuz ama hala İngilizce konuşamıyorsunuz gibi bir cümle söyledim. Ama kadın da bana sayıyor o sırada. Kadın lehçe sayıyor, ben İngilizce saydırıyorum falan. Böyle marketteki herkes de dondu böyle. Herkes ikimize bakıyor sadece. Ben aldığım her şeyi böyle kasanın orada direkt bıraktım. Çantamı aldım, çıktım. Bu da böyle, elim ayağım titriyordu falan çıktığımda. Ama bu da böyle sinir bozucu bir market anısıydı yani. Normalde bu kadar kaba değiller. Hatta anlayışlı kasa personellerine falan da çok denk geldim. Kadının da herhalde o sırada tahammül seviyesi çok düşük bir andaydı. O bana patladı, ben ona patladım. Ama tabii ki hani saygısızlık yapmasını gerektirmesi hiçbir şekilde. Bu da böyle bir anımızdı. Şimdi bu videonun başlığı Polonya'da nasıl ırkçılığa maruz kaldım. Ay, ben başıma gelen en kötü olaylardan birini unuttum. Ciddiye alın ama bu konuyu. Polonya'dan Norveç'e gelirken yer fıstığımı attılar havalimanında. Yer fıstık ezmesini attılar. Yarım kavanoz yer fıstık ezmem gitti. Azıcık kötü olay yaşamışız. Bunlardan da bahsettik. Hemen çok güzel olaylardan da bahsedelim. Donmuş bir göl üstünde yürüdüm. Hayatımda ilk defa donmuş bir göl üstünde yürüdüm. Hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi. O günü asla unutmayacağım. Çünkü öyle bir şey yaşayacağımı bilmeden çıkmıştım evden. Sadece yürüyüş yapmak için çıkmıştım. O videomu da şuraya bırakırım. Yukarı katlara bir yere. Tabii eskilere gidersek Polonya'ya ilk geldiğimde yaklaşık 1,5 hafta kadar çarşafsız, yorgansız ve yastıksız yatmak zorunda kaldığım günler de vardı. Derneğimin bana işte çarşaf ve yorganlarımı falan teslim edemediği bir süreç oldu böyle. Sadece böyle beyaz yatağın kendi yüzeyinde yattığım 1,5 hafta yaşadım ben o şekilde. Fakirlik bir hayattı. Neyse, kısacık böyle bir özet geçmiş olduk. Bu videoyu da burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.